Merhabalar, Doktor Öz ve ekibi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizler için ev yapımı pratik bir pancar turşusu yapacağız. Hemen arkasından lahana ve mor havuçla birleştirdiğimiz güzel bir turşu tarifimiz daha olacak efendim. Şimdi pancarlarımızın ben bir kısmını önceden doğradım. Şimdi size elma dilimi doğrayacağım pancarlarımla başlayacağım. Neden? Çünkü pancar turşumun bir 15 dakikalık pişme süresi olacak. Çok pişirme yapmayacağız. Ön aşaması olduğu için pancarlarım orada hazır olurken ben bir yandan hem sohbet edeceğiz hem de lahana turşusunu kuracağız efendim. O yüzden hemen bir eldiven kullanmak istiyorum. Size de eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Normalde eldiven tercihim değildir ama pancar biliyorsunuz oldukça rengini bırakan bir sebzemizdir. Faydalarının yanı sıra. Zaten bütün faydası da o renginde gizli değil mi? Bütün renk, bütün fayda şu renginde efendim. Ama hemen bunu doğramaya başlamadan önce tencereme şu şekilde doğramış olduğum pancarlarımı, yaklaşık 4-5 adet var burada. Ne kadarlık bir kavanoz kullanacağız? Şöyle 1 litrelik ama siz kullanacağınız kavanoz miktarına göre ölçünüzü de arttırabilirsiniz. Ben 4-5 adet pancar kullandım. Hemen tencereme koyuyorum şu şekilde. Üzerine de şöyle kaynatıp soğuttum. Üzerini geçecek kadar şöyle bir bakalım. Çok fazla koymamaya özen gösterin lütfen. Klorsuz su olmasına özen gösterin. Şöyle bir parmak geçecek kadar suyumu koydum. Evet. Kenara aldım fazla suyumu. Hemen bakalım. Evet, ocağımın altı yanıyor. Yaklaşık bir 15 dakika çatal girecek kıvama gelene kadar, fazla değil. İçinde biliyorsunuz antioksidanlar var ve kaynadıkça o vitamin değerlerini kaybetmesini istemiyoruz. Hemen pancarımızı ne yaptık? Kabuklarını soyduk. Dilerseniz bunu küp küp de doğrayabilirsiniz. Size kalmış tercihi. Ama çok ince ince doğramamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü içerisinde sirke, tuz vesaire gireceği için incelecektir. O yüzden de böyle yaprak gibi de olmasını istemiyorum. Hemen ne yaptım? Doğramış olduğum kalan bir tane pancarımı da karışımıma ilave ediyorum. Bunu burada pişmeye bırakıyorum. 15 dakika zamanı iyi kontrol etmemiz lazım. Burada lahanaya dalıp da bunu da unutursak istediğimiz sonuç elde edemeyiz. Ne yapıyoruz efendim? Hemen şöyle kesme tahtamı aldım. Önüme lahana turşumu yapacağım. Bu lahana turşusu nasıl bir turşu biliyor musunuz? Faydalarının yanı sıra böyle hani kıtır kıtır bir turşu olsa da yesek diyeceğiniz cinsten. Hani hep biliriz soğuk suyla falan yapılır. Ben her zaman da yaparım. Böyle ablamdan da tüyolar alırım. O da turşu konusunda çok başarılı. Sıcak suyla yapacağız ve turşumuz kıtır kıtır olacak. Bunu isterseniz turşu kurduğunuz tüm sebzelerde yapabilirsiniz. Yani kornişon da yapabilirsiniz, diğer havuçta yapabilirsiniz, biber de yapabilirsiniz. Her aklınıza ne geliyorsa kullanabilirsiniz. Şimdi daha önceden doğramış olduğum, sadece doğradım, yıkadım. Herhangi bir işlem yapmadım. Şimdi şöyle gelişi güzel yapıyorum ama ben onu bir bastıracağım içeride. Hemen peşinden havuçlarımı koydum. Şimdi burada sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı soydum, doğradım. Ama sarımsakları bütün atacağım ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen şu bıçağım burada. Şöyle görebiliyor muyuz? Şöyle eziyorum sarımsağı ki içindeki o böyle sarımsak bu haliyle kaldığında o içindeki aroma ve faydalı maddeler açığa çıkmıyor. Bu da püf nokta olarak kalsın. Hemen yemek yaparken falan da bunları kullanın. Sarımsağı kullandığınızda aklınızda olsun. Rende yapmıyorsanız, bütün kullanacaksanız mutlaka doğrasanız da şöyle bir üzerine bastığınızda bütün maddeleri ortaya çıkacak. Onu dikkate alalım. Ben hemen hızlıca hepsinin üzerine basıp şu şekilde koydum. Hatta birkaç tane daha mor atayım. Ve burada kereviz yapraklarım var. Kereviz yaprakları biliyorsunuz ki içindeki böyle baharat oranı yüksek bir sebzemizdir. Ve bundan faydalanmak için pancarda da kullanacağım bunu. Bir tık hem yapraklarını hem de sapını kullanıyor olacağım. Fazla da değil aslında. Çünkü fazla yaptığınız zaman o zaman kereviz tadı gelir sadece. Bu da çok istemediğimiz bir şey. Çünkü baskın bir tadı var kerevizin. Ben burada ne kadar ölçü kullandım? Orta boy bir lahana. Yarımını kullandım efendim. Yarımını kullandım ve kavanozum 2 litre.
Eskiden böyle ben hatırlıyorum küçükken annem turşu kurardı ve ben başında beklerdim. Ama böyle büyük büyük bidonlarda kurardı. 5 litrelik, 10 litrelik falan. Hem yapımı da zor oluyor hem de kullanımı da zor oluyor açıkçası. Artık mutfakta biraz da hem çalışan bayanlar hem evde olan bayanlar pratikliğe önem veriyor. Hani böyle dolapta da yer kaplamıyor. Küçük kavanozlarda yani yapılabilir. O yüzden dediğim gibi 2 litrelik, 1 litrelik, daha küçük kullanımlık bunu yapabiliriz. Hemen yine bahsettiğim. Şimdi burada malzemem belki fazla kalacak ama ben onu sonrasında ne yapacağım? Tabii ki de değerlendiriyor olacağım. Evet, yine üstüne bastırdım. Hemen kalan toplamda 6 diş iri sarımsak kullandım. Bunu siz ne yapacaksınız? Kullandığınız lahana ölçüsüne göre çoğaltacaksınız ya da azaltacaksınız. Mesela şu iri 2'ye böldüm. Yine aynı şekilde üzerine biraz daha lahana. Hiç yani hiç yer kalmayacak kadar doldurmamız gerekiyor. Çünkü birazdan sıcak suyum da kaynıyor. Sıcak suyumu koyduğum zaman o biraz daha çekecek ya içine. Hemen böyle şöyle üzerine de ne yaptım efendim? Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kereviz yapraklarını koydum. Evet, şimdi burada kaya tuzum ve elma sirkem var. Ama bu görmüş olduğunuz elma sirkesi de yine benim daha önceden yapmış olduğum sirkelerdendir. Bu çok önemli. Ev yapımı sirke kullanıyorsunuz. Her şey çok önemli. Ve tuz ne yapıyoruz? Kaya tuzu kullanıyoruz. Yani bildiğimiz bu sofra tuzlarından yaparsak olmaz efendim. Şimdi bunun için yaklaşık burada 2,5 yemek kaşığı falan var. Ben şöyle üzerine koyuyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı diyelim biz. Sonrasında sirkemi döktüm. Ve hemen kaynattığımız sıcak su hemen ilave ediyorum. Sıcak suyla zaten tuzum da erimiş olacak. Şöyle. Çok fazla doldurmayalım. İçeride bir fermentasyon işlemi oluşacak biliyorsunuz. Sirke, tuz koyduk. Bunlar da orayı bir harekete geçirecek. Hemen şöyle bastırıyorum ve içerideki buharıyla şöyle sıkıca benim kavanozum şöyle sıkı bir kapaklı kavanoz. Hemen ne yapacağım? Şu şekilde dikkatlice sıcaktır elinizi yakmadan şöyle bir alt üst yapalım ki içindeki sirke, sarımsak ve koyduğumuz kaya tuzu aktive olsun. Şöyle yapalım. Rengin güzelliğine bakar mısınız şimdiden? Bence harika gözüküyor. Ve böyle hani haftalar bekleyecek bir turşu da değil. 2 gün, 3 gün sonra bir kontrol edin olur mu? Bir de tuzuna bakın. Kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ne yapalım? Şimdi burada fokur fokur kaynayan mis gibi bir renge kavuşan pancarım var. Hemen lahana ve havuç turşumu hazırladım. Pancarlarımı bir kontrol edeyim. Çünkü onun süresi gerçekten çok önemli. Eliniz üstünde olacak gibi bir şey. Yani şu çatalın ucu bakalım. Yani daha çatalıma gelmiyor. Bir 15 dakika tuttuğunuzda yeterli olacaktır. Ne diyorduk? Turşu dedik, turşunun renkleri dedik, turşunun kurulması dedik. Efendim şöyle ki biz şimdi turşu kurarken her zaman işte doğalından olsun, işte farklı malzemelerden olsun diye hep böyle size farklı tarifler sunmaya çalışıyoruz. Bugün ne yaptık? Kereviz sapını ilave ettik. Kimi turşunuzda defne yaprağı kullanabilirsiniz. Defne yaprağı bu tarz şeyler içindeki maddeler nedeniyle turşunuzun küflenmesini önler. Bunlar bir yöntemdir. Biz de bu yöntemlerden işte kereviz sapını kullandık, işte tuzumuz oranını ayarladık gibi çeşitler. Şimdi turşuyu kurduk. 2 gün geçti, 3 gün geçti, 1 hafta geçti. Oluşmadı. Hemen aklınıza ben bu turşuyu yapamadım mı gibi şeyler gelebilir. Hemen bir bakın. Turşunuzun üzerinde küften bahsedelim biraz. Çünkü en çok sorulan sorulardan bir tanesi de turşum küflendi ne yapabilirim? Küflerin renkleri de oluyor biliyorsunuz. İşte beyazımsı bir küf mü? Mavi bir küf mü? Bizim istemediğimiz küfler de oluşuyor. Küf oluşması işte neyden kaynaklı olabilir? İçerisine koyduğunuz ürünün kalitesinden. Yine her zaman diyoruz ya mutfakta kaliteden ödün vermeyin, sağlıktan ödün vermiş olursunuz diye. Eğer
Beyaz küfse onun üzerini bir temizleyin. Eğer o içerisine nüfuz etmişse işte turşu yumuşar, sert olmaz, çabuk bozulur gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Beyaz küf kurtarılabilir ama mavi küf varsa eğer turşumuz maalesef ki çöp oluyor. Çünkü o farklı bir oluşuma girmiş ve artık aşağıdaki maddelere nüfuz etmiş oluyor. Bunun ayrımını lütfen yapmakta özen gösterin. Bu aşamalara da dikkat etmenizi önererek hemen pancar turşumu kontrol ediyorum ve birazdan hani dedim ya 2 yöntem yapacağız diye. Birinci turşumuzda ne yaptık? Hepsini şişenin üstüne yani kavanozumuzu da buluşturduk. Sirkeyi koyduk, tuzu koyduk, üzerine sıcak suyu koyduk. Şimdi burada pancar turşusu yaparken yaklaşık bir 2-3 dakikası var şimdi gördüğüm kadarıyla. Pancar turşusunun suyunu buraya süzeceğim. Sonrasında ne yapacağım? Hemen kaya tuzumu neredeydi? Evet burada. Kalan kaya tuzumu burada yaklaşık işte 1 yemek kaşığı kadar, yarım yemek kaşığı kadar var. Küçük bir kavanozda yapacağım. Yarım su bardağı elma sirkem var. Yine de 3 diş sarımsağım var. Bunları aşamalı yine göstereceğim. Ve ben yine pancarda da biraz kereviz sapıp o aromayı da böyle biraz yumuşatmak istiyorum. Onu kullanacağım. Evet, hemen şu anda piştiğini düşündüğüm pancarlarımı son bir kez kontrol edip çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi çatal geçecek kıvama gelmiş. Fazlasını istemediğim için hemen ocağımı kapatıyorum ve ne yapıyorum? Dilerseniz bir süzgeç de kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi yine üzerinize sıçratmayın pancar suyunu. Şöyle. Evet, suyunu süzdüğüm pancarlarımı ben şu şekilde koydum. Ama siz şimdi bakalım içini belki göremeyebilirsiniz. Bu suyum da buna fazla geldi. Ben hemen şöyle bir cam kavanozumun içine aktarayım. Hem siz de daha rahat görmüş olun. Suyun güzelliğini, rengin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Pancarın tüm vitamini şu anda bu suda. Ne yaptık? Fazla karıştırmadık efendim. Fazla karıştırmadığımız için de vitamin değerleri tamamen içinde kaldı. Pancar turşusu biliyorsunuz çok sindirim sistemini güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp, hani böyle renginden dolayı da hep bir bilinir zaten pancar kalbe faydalıdır diye. Doktorlarımız da devamlı bunu dile getiriyor. O yüzden pancarı sofralarınızdan eksik etmeyin. Turşu olunca pancar faydalı. Bir de pancarın turşusu olunca bu etki oranı kat kat artıyor. Bu da çok önemli. Hemen tuzumu bunun içerisine koyuyorum. Hani biraz önce dedik ya, bir lahanada ne yaptık? Bütün malzemeleri şişeye koyduk. Şimdi suyu bunun içine koyduk. Sirkemizi koyduk, tuzumuzu koyduk. Şöyle içindeki kaya tuzu eriyene kadar şöyle bir karıştıracağım. Hemen. Sonrasında pancarlarımın ilk sıcaklığı çıkacak. Yani biraz ılıyacak. Bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Ve sonrasında hani dedik ya pratik dedik. Yapımı pratik. İşte kullanması da pratik olsun diye şöyle 1 litrelik kavanozlarda yapacağım. Daha küçükte de yapabilirsiniz. Tek kullanımlık. Hemen suyum eriyene ve pancarlarım ılıyana kadar bekliyorum. Evet, ne yaptık? Suyumu, sirkemi kaynayan pancar suyunda güzelce erittim. Ilıyan pancarlarım var. Hemen kavanozumu önüme aldım. Şöyle bir pancar bana diyor ki acaba beni bir test mi etsen Dilek diyor. Ben de seve seve tabii ki diyorum. Bu haliyle bile var ya enfes. Pancarımı da yedikten sonra kavanoza dizme işlemine devam ediyorum. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla kavanozum dolana kadar pancarları koyuyorum. Ve ne demiştik? Burada şöyle suyumu bu tarafa alayım. Sarımsakları ezip kullanıyoruz dedik. 3 tane iri sarımsağım var benim. Hemen şöyle atıyorum. Tekrar malzemeleri hatırlatayım ben. Bu boy için 4-5 adet pancar kullandım. 3 tane iri sarımsak, iri diş sarımsak ve şöyle yine minik kereviz sapı. Şöyle yapraklarından da yine 1-2 tane atalım. Yine devam edelim. Ne yaptım? Tahta kaşığımın üzerine bastırdım. Son kalan sarımsağımı
Şöyle koydum. Yine 1-2 kereviz sapı, çok değil. Yine biraz daha karıştıralım. Hani tuz bazen dibine çöker ya. Şöyle karışımı yaptık. Yavaş yavaş kavanozum dolana kadar bu işlemi yapıyoruz. Kavanozumu kapattım sıkıca. Yine ne yapıyorum? Şöyle bir içindeki tüm her şey karışsın diye şu şekilde karıştırıyorum ve gördüğünüz gibi kısa sürede pancar turşum hazırlanmış oluyor. Evet, bugün yine kanalımızda güzel 2 turşu tarifiyle sizlerleydik efendim. Ne mi yaptık? Güzel bir pratik pancar turşusu ve lahana ve mor havuç turşusu yaptık efendim. Sizler de kanalımıza abone olarak bunları izlemeyi, varsa sorularınızı yorum kısmından bize ulaşmayı unutmayınız. Sosyal medyadan ise Dilek Ekşi adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Doktor Öz ve ekibi kanalından hoşça kalın.